Selam, ben Zafer Akçay. Bu hafta ilk olarak Samet'le birlikte sürüyoruz. Samet şehir içi 3 şeritli kalabalık bir yol, fren lambaları yanıyor. Yavaşlamaya başlıyor Samet. Bir tümsek geçiyorlar bu arada ve devam ediyor. Motorun avantajlarından faydalanıyor ve geniş bir boşluğa giriyor. Tır bekliyor solda bu arada. Devam ediyor. Trafik iyice sıkışıyor. Samet duruyor. Duruyor da sonra da yatıyor. Neden? Çünkü bakın bu az önce geçtiği tır gelip Samet'e çarpıyor. Çünkü Samet'in orada durduğunu muhtemelen görmüyor. Oysa ki başa sardık. Bakın burada bir tümsek var. Yani trafiği yavaşlatmaya yarayan kocaman bir tümsekten geçiyoruz. Demek ki yavaşlamanız gerekiyor. İleride bir şey var. Ayrıca bu levhayı görüyor musunuz? İki levha buranın bir dönel kavşak olduğunu söylüyor. Dönel kavşaklarda geçiş önceliği kimindir? Kavşağın içinde olanın, yani solda olanındır. Burada bütün araçların durup bu tıra yol vermesi gerekiyor. Tır ne yapsın garibim, kendi hakkı ama gitmeye çalışıyor. Samet de geçiyor. Ondan sonra kör nokta, bakın tırların kör noktasını incelemiştik değil mi? Tekrar buraya koyuyorum. Tırların kör noktasına bakın, çok büyüktür kör noktaları. Göremezler. Bakın orada ayakkabısı bile Samet'in düşüyor. Kaza bile değil bu, dokunma. Niye motosiklet ayakkabısı deyip duruyoruz? Botu çizmesi deyip duruyoruz. İşte bunun için bak, bir dokunmada bile Samet'in ayakkabısı ayağından çıkıyor. Bir de kask bağlamıyorsunuz falan ya, o iyice acayip bir şey. Yani burada biraz iğneyi kendimize batıracağız. Samet geçmiş olsun. Devam edelim. Kalabalık trafiğimiz yine Emre sürüyor. Buradan sürmek yasak biliyorsunuz ama yandan geçeni bir görün ya. Siz şu yandan geçeni bir görün. Allah aşkına görün ya. Bu nedir arkadaşım? Senin havan kime? Yani bir motorcu arkadaşını yasak olan yerde geçiyorsun ve tekere kalkıyorsun. Bir kolunda da kask var. Ne kadar büyük sürücüsün. Ne kadar acayip. Çok iyi. Maşallah. Üçüncü olayız. Timuçin çok güzel bir video bu. Arada sözlerini de vereceğim. Gidiyor anlatıyor işte, vites şu olur bu olur, fren yaparız, gazlarız, yok gerek yok falan falan. Burada anlatıyor. Önünde bir araba, onun önünde de kamyon var. Araba sağa döndü. Önünde sadece kamyon. Dörtte de olabilir. Vites göstergesi çalışmadığı için vitesleri anlayamıyorum ya. Buraya kaçtık. Allah! Allah! Çok korktum. Korkarsın tabii. Ne önüne bakıyorsun, vites çalışıyor mu çalışmıyor mu, kaçtayım? Yani önünde bir kamyon gidiyor. Gözünü ondan ayırmaman gerekmiyor mu? Frenler tutmuyor ki. Kabahatinden büyük. Bir de frenler tutmuyor ki diyor. Sen o zaman bunu bilerek daha çok mesafe bırak değil mi Çincim? Kamyonla. Allah'tan adam bak kaçtı senden. Kaçtı, ha döneceği yoktu. Kamyonun da fren lambaları yanmıyordu bu arada, doğru. Durup dururken kaza yaptım. Bak gördün mü? Durunca baksan motor sallanmış, şu an bilmiyorum ya. Niye durunca bakıyorsun? Orada baksana. Hemen çekip baksana, ya jant kırıldıysa ya amortisör. Şimdi gelelim neden vurduğuma. Ne yapabilirdim? Bu arada Zafer hocam, bu videoyu size yollayacağım ya. Çok garip, çok gülünç bir kaza ya. Olmaması gereken saçma bir kaza yani. Bakacağım şimdi motorda hasar var mı diye, de yoktur ya. Böyle bir olayda sizden ricam, hemen durun, motorunuzu kontrol edin. Bakın orada gözden kaçabilir, sonra başınız çok büyük belaya girebilir. Çünkü o kamyonu çarptı, her an her şey olabilir. Geçmiş olsun. Hasan yine yasak yerde sürüyoruz. Hasan ve önde bir profesyonel arkadaşımız, sanıyorum bir taşıyıcı, bir kurye olabilir. Yol biraz daralıyor. Hasan ne yapıyor? Hasan ne yapıyor? Hasan görmediği yere dalıyor. Bakın çünkü kuryenin önündeki o koruyucu malzeme Hasan'ın duvaları görmesini engelliyor burada. O zaman girmeyeceksin. Yani girmeyeceksin. Bir de işte yine takip mesafesi olayı falan var burada. 2 parmak freni atlıyor ama ne orada, ne yapsan nafile? Fren çalışır mı orada? Hayatta çalışmaz. Bakın ayaklar ne hale geliyor. Bak sağ ayak sol ayak önde. Yani düşünün, bu bir kaza bile değil ama nasıl sonuçlar doğuruyor. Bir de kaza olsa ne olacak? O yüzden dikkatli. Takip mesafesi, görmediğiniz yere sakın gitmeyin. Aman diyeyim Hasan'cığım, aman.
Akşam. Nazardayız. Nazar bir kadın. Sürücü öndeki hareket ediyor. Duruyor. Nazar küt diye çarpıyor. İlginç. İlginç bir kaza değil mi? Şimdi bunu bir daha seyredeceğiz. Çünkü orada konuşuyorlar sonra iyi misin iyi misin diye. Tanımıyor öndeki sürücüyü de. Bakın şimdi kırmızı ışık yanıyor. Nazar öndeki araca odaklanmış, araya giriyor. Halbuki o zaman kırmızı yanıyor. Daha yani kırmızı yanıyor. Ama motosiklet ve siyah araba hareketlenince Nazar da gidiyoruz zannediyor. Oysa ki gitmiyorlar. Tekrar fren yapıyorlar. Kanka yeşil yandı sandım ya. İşte sanmakla olmuyor bu işler. Bakmak ve görmek. Bir daha yolu. Şevki kameraman, Volkan önde giden, minibüs ne gidiyor belirsiz. Ama bakın şimdi. Minibüs oradan geçiyor da bak tali yol diyor. 50 kilometre hız sınırı diyor. Şevki kaçta gidiyor? 126. Önündeki de en az onun kadar Volkan'da. Dolmuş tabii ki dönmemesi lazım canım. Büyük hata, dönülmez. Bekleyecek motorlar. Ama dönüyor işte. Dönüyor. Siz kendinizi kurtarmaya bakın. Ve Belçika'da müthiş kötü bir trafik olayıyla karşı karşıyayız. Bakın sağdaki kırmızı arabaya bakın, gelip neredeyse çizgiye çıkıyor. Müthiş kötü, felaket yani, felaket ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir trafik olabilir mi? Bakın sinyal de veriyor bir de üstüne üstlük önce. Sonra geliyor neredeyse çizgiye basıyor bakın ya. Bir de oradan elini kaldırıyor, özür falan diliyor. Olmaz efendim. Bu büyük bir trafik olayıdır Belçika'da. Bizde koymam bile ben bu videoyu. Yani dereceye girmez. -100. Ersin arabada öndeki motosikletli arkadaşımızı takip ediyor. Bir sıkışık trafik ilerliyorlar. Yani 30-40 kilometre. Biraz daha yavaşlanıyor. Sağda arabalar var. Araba çıkıyor ve motosikletliye çarpıyor. Görünmüyoruz ayrı da. Yani bu kadar mı diyeceksiniz? Evet işte bu kadar. Bu kadar. Şimdi bakın olaya bir daha bakalım. Bu araba ne yapıyor? Motosikletli arkadaşımız burada aslında arkası da çok müsait. Durup yol verebilir miydi? Çünkü yarısından çoğu çıkmış o arabanın artık yani. Yol verebilirdi bence. Vermemeyi tercih ediyor. Hakkıdır. Ama işte haklı olmak bu işe yaramıyor. Gördünüz mü? Haklı. Ve neden haklı biliyor musunuz? Orada kocaman bir eşek kadar dur levhası var geçen hafta değindiğimiz. Dur dur kıpkırmızı kocaman. Ama bu sevgili arkadaşım sıkılmış durmaktan ilerlemeye çalışıyor. Olan kime oluyor? Motosikletli arkadaşıma, sana, bana oluyor. Emre ile sürelim. Emre dolmuşa yol veriyor derken bir kurye arkadaşım dalıyor dolmuşun yanına. Milimetrik bir geçiş ama geçemiyor. Paketi düşürüyor. Taşımakla yükümlü olduğu paketi dolmuşun aynasına çarparak düşürüyor. Duruyor, geri geliyor. Şimdi burada zaman mı kazandı yani? Ne oldu? Gidenler gitti. Zaman mı kazandı? Ayrıca bakınız paket üstünden dolmuş geçtiği için ezikliyor. Sonra diyoruz ki ya bu paketler niye yamuk yumuk geliyor diyoruz. Ya kardeşim tamam işin acele de bir de bu var. Önde o kocaman çantayla sen o gidonu nasıl kullanıyorsun? Vallahi bravo. Motofree tanıyorsunuzdur. Motofree bu haftanın yardırıcını. Tam gidiyor. Yayalar var ama. Çok kızıyor onlara. Söylemediğini bırakmıyor. Acayip kızıyor. Ne işiniz var yolda falan diye. Çok kızıyor. Bakalım tamam. Orada haklı. Çünkü kendisine yeşil yanıyor. Yayalara kırmızı yanıyor. Bu doğru. Haklı. Ama sen de burada şimdi 90 kilometre 89 kilometre ile ne yapamazsın? Süremezsin. Öyle de söylenme çocuklara. Ayıp da bir şey. Birinci videodaki tır olayını hatırlıyorsunuz. Çok kötüydü. Gerçekten tır altına da alabilirdi motoru. O yüzden şu tırların kör nokta olayını bir kere derste incelemiştik. Ama çok önemli olduğu için bu haftada dersin konusu yaptık. Bir daha izleyelim mi şu videoyu? Gerçekten önemli. Arkadaşlar tırlarla iç içe yaşıyoruz ve onların kör noktaları var. Bakın. Arabalardaki kör noktaları incelemiştik ama hepiniz tır dediniz. Evet, tırların kör noktaları çok daha fazla, çok daha büyük alanlar var kör nokta olarak. Bakın bu tır ön kör alanı o kadar büyük ki oradaki yayayı göremez. Yan kör alanlar yine keza çok geniş ve çok büyük. Arkayı zaten sormayın, çok büyük.
Şimdi bu kadar alanı tır şoförü görmüyor. Bakın bu tırlara bir şey mi yapmak lazım bilmiyorum. Elektronik sistemler falan olabilir yani. Bu kadar kör alanda nasıl olacak bu iş? Aynı trafikte sürüyoruz. Bakın oraya bisikletli geldi. Motosikletli de olabilir sağında. Ne tır dönüyor. O da hareket ediyor ama tır şoförü seni görmüyor ki orada. Lütfen büyük araçların yanına böyle sokulmayın. Özellikle tırların yanına asla sokulmayın. Çünkü çok büyük kör alanları var. Önde, yanlarda ve arkada. Aman diyeyim. Bu kulağınıza küpe olsun, güzel bir film. O yüzden çok dikkatli. Hadi iyi sürüşler.